Merhaba film severler. Bu videomuzun konusu Mayıs ayında vizyona girecek yabancı filmler. İsterseniz hemen listemize geçelim. 12 Mayıs Kral Arthur Kılıç Efsanesi. Arthur henüz çocukken babası öldürüldüğünde amcası tahta geçer. Doğuştan kazanılan bu hakkı kendisinden çalınan ve kim olduğuna dair hiçbir fikri olmayan Arthur ise şehrin arka sokaklarında ekmeğini taştan çıkaran biridir. Ancak bir kez kılıcını taştan çektiğinde bütün hayatı alt üst olur ve hoşuna gitse de gitmese de gerçek mirasına sahip çıkmak zorunda kalacaktır. Then being allowed to care of their business. Tuz ve Ateş. Bir bilim adamı büyük bir şirketi Güney Amerika'daki ekolojik felaketin sebebi olarak görür ve şirketin başkanını bu felaketlerden sorumlu tutar. Ancak volkan patlaması belirtileri başladığında bütün ideolojik farklılıklarına rağmen birlikte bir felaketi önlemeleri gerekecektir. Yaratık, Covenant. Koloni gemisi Covenant'ın mürettebatı, galaksinin oldukça uzak bir köşesinde, keşfedilmemiş cennet olarak varsaydıkları bölgenin aslında karanlık ve çok tehlikeli bir yer olduğunu anlarlar. Gezegendeki yegane canlı, lanetli Prometheus'un keşfinden sonra hayatta kalan sentetik David'tir. This is weird. What are the odds of finding human vegetation this far from Earth? 19 Mayıs Cuma'nın ilk filmi Aşkın Çekimi. İkinci Dünya Savaşı esnasında Amerika ve İngiltere İstihbarat Bakanlıkları, millete moral vermek amacıyla kurtarılan askerlerin öykülerini anlatan bir film çekmektedirler. Sekreterlik pozisyonuna başvurduğunu düşünen Catherine ise işe alınınca birden kendini bu filmin senaryo ekibinde bulur. Catherine, senaryo ekibinin başındaki Tom'un sayesinde savaşın tüm zorluklarına ve kötülüklerine rağmen içindeki umudu ve sevgiyi keşfedecektir. Hayalet Hikayesi. 20'li yaşlarında içine kapanık bir kadın olan Maureen, Paris'te ünlü bir modelin alışveriş danışmanlığını yapmaktadır. Genç kadın kısa zaman önce ikiz erkek kardeşini kaybetmiştir ve henüz yaş sürecindedir. Bir gün cep telefonuna bir mesaj gelir. Kardeşinin hayaletinden. Kanlı Oyun. Popüler şaka programı olan Korku Kampanyası, seyircileri eski şakalar ve gizli kameralar ile eğlendirmeyi başarmıştır. Ama artık bu yöntemde moda olduğu için yapımcılar, yeni çağa giriş yapmalarının zamanının geldiğini düşünürler. Fakat bu sefer takım çok ileri gider ve hiç yapmamaları gereken bir kişiye şaka yaparlar. Osmanlı Subayı. Film, ülkesindeki adaletsizlikler sebebiyle Amerika'yı terk eden idealist genç kadın Lily'nin hikayesini anlatıyor. Lily, tüm dünyanın savaşa sürüklendiği bir ortamda Osmanlı subayı olan İsmail'e aşık olur. Savaş koşullarının kötüleşmesiyle birlikte artık Lily, kendisi için mi yoksa başkaları için mi yaşayacağına karar vermek zorundadır. 26 Mayıs Cuma'nın ilk filmi Aşk ve Savaş. Başrolünde usta yönetmen Kusturica'nın kendisinin ve ünlü aktris Monica Bellucci'nin yer aldığı film, bir adamın hayatının 3 farklı dönemine değiniyor. Bosna Savaşı'nda sütçü olarak cepheye süt taşıdığı günler, gizemli İtalyan bir kadına aşık olduğu dönem ve kesiş olarak inzivaya çekilip hayatını düşündüğü dönem. Bilal, Özgürlüğün Sesi. Bilal-i Habeşi'nin çocukluğundan itibaren yaşadığı hayatı anlatan animasyon film, epik bir kahramanlık hikayesi. Küçük Bilal'in en büyük hayali dünyanın gelmiş geçmiş en güçlü imparatoru olmaktır. Fakat bir gün kız kardeşiyle kaçırıldığında bu düşler yerini korkuya bırakır. Adaletsizlerin karşısında sesini yükseltmeye karar veren Bilal, tarihte hatırladığımız yerini kendi elleriyle yaratacaktır. Deha. Hayatı başarısızlıklarla dolu olan Frank Adler, Florida kırsalında yeğeni Mary ile birlikte yaşamaktadır. Mary'nin küçük yaşına rağmen matematiğe inanılmaz bir yeteneği vardır. Bu nedenle Mary'nin annesi Evelyn ile kızı büyütme konusunda büyük bir yasal mücadeleye girerler. Mary, can you tell me what 57 multiplied by 135 is?
Okay. Who 7,000. Karanlık Görev. Film, Güney Kore'nin Japon sömürgesi zamanında Japon karşıtı olan Kahramanlık Kolu Ordusu adlı bir grubun faaliyetlerini anlatmaktadır. Grup, Kore'nin bağımsızlığını elde etmek için şiddet kullanmıştır. 어차피 기울어진 배야. 마그당과 궤전이 하이라나 요원이 소지섭니다. 김의진이 어찌를 그런다. 놈들이 널 왜 풀어줬는지 아직 모르겠어. Ve karşınızda Jack Sparrow. Karayip Korsanları, Salazar'ın intikamı. Çılgın maceraları ile bilinen kaptanların şahı ama bir o kadar da talihsiz Jack Sparrow, yelken açtığı sularda yaklaşan kötü rüzgarları hisseder. Korkunç kaptan Salazar'ın yönetimindeki ölümcül hayalet korsanlar, denizdeki tüm korsanları öldürerek şeytan üçgeninden kaçmayı başarmıştır. Hayatta kalan tek korsan kaptan ise Jack'tir. There was this boy, Jack Sparrow. Follow him in. Listemizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Yeni bir listede görüşmek üzere, hoşça kalın.